Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalımdan ve mutfağımdan hepinize merhabalar. Bugün sizler için hazır yufka ile yaptığım su böreği lezzetinde nefis bir börek tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Böreğimin ilk olarak iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun için yarım kilo lor peyniri kullanıyorum. İçerisine ince ince doğradığım bir demet maydanozu ekliyorum. Son olarak rendelediğim 200 gram kaşar peynirini de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Böreğimin iç malzemesi artık hazır. Hemen üzerine ve aralarına dökeceğim sosumu hazırlıyorum. 200 gram tereyağını erittim ve soğuttum. Soğuttuktan sonra ayrı bir kaseye aktarıyorum. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Sonrasında bir su bardağı süt ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü ise 250 mililitre. 2 adet yumurtayı da ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce çırpıyorum. Böreğimde kullanacağım sosum da artık hazır. Hemen böreğimi yapmaya başlıyorum. Tarifim için 40 santim çapında yuvarlak fırın tepsisi kullanıyorum. Her yerini sıvı yağ ile güzelce yağlıyorum. Böreğin tepsiye yapışmaması için her yerinin güzelce yağlanması oldukça önemli. Şimdi bir adet yufkamı tepsime koyuyorum. Tarifim için toplamda 6 adet günlük taze yufka kullandım. 3 adet yufkayı böreğimin tabanında kullanacağım. Kalan 3 tanesini de arasına iç malzemesini koyduktan sonra üstüne koyacağım. Yufkayı tepsinin tabanına yerleştiriyorum. Kenarlarındaki fazlalıkları en son böreğimizin üzerini kapatmak için kullanacağız. Şimdi hazırladığım sosu yufkanın her yerine sürüyorum. Bu böreği yaparken en dikkat etmeniz gereken detay tüm yufkaların güzelce soslanması, kuru bir yer kalmamasına lütfen özen gösterin. Böylelikle hem böreğinizde hamurlaşma olmayacak hem de tel tel ayrılacak. Yufkamın her yerini güzelce yağladım. Şimdi 2 adet yufkamızı elimizle parçalara bölüyoruz ve yufkamızı tepsimize seriyoruz. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yufkaları koparttıktan sonra tepsiye bir sıra halinde dizdim. Tekrar üzerine sosu sürüyorum. Aynı şekilde birer sıra yufkaları dizerek sosu sürmeye devam ediyorum. Böreğimi hazırladıktan sonra üzerini kapatarak buzdolabına kaldıracağım ve 1 saat boyunca dinlendireceğim. Bu süre zarfında sos ile yufkalar güzelce bütünleşecek ve kabarmalara doymayacak.
Yufkamın son parçalarını da koyuyorum ve 3 adet yufkayı parçalara bölerek üst üste koymuş oluyorum. Yufkaları koyduktan sonra üzerine sosu sürüyorum. Daha sonra hazırladığım iç malzemesinin tamamını tepsiye aktarıyorum. Kaşık yardımıyla iç malzemesini tepsinin her yerine güzelce yayıyorum. İç malzemesini tepsiye yayarak hazırladıktan sonra kalan 3 adet yufkamızı da aynı şekilde parçalara bölüyoruz ve üst üste koyarak yağlama işlemine devam ediyoruz. Tarifimin bütün detaylarını elimden geldiğince videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Bütün yufkaları üst üste koyarak hazırladım. Şimdi tepsimizin kenarlarından çıkan fazlalıkları da üzerine kapatıyoruz ve yağlama işlemine devam ediyoruz. Mis gibi tereyağı kokulu ve bol iç malzemesiyle gerçekten çok lezzetli bir börek oluyor. Umuyorum ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Kenarlarındaki fazlalıkları üzerine kapatarak hazırladıktan sonra kalan sosun tamamını üzerine döküyorum ve fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Şimdi hazırladığım tepsinin üzerini streç film ile kapatıyorum. Daha sonra buzdolabına kaldırarak 1 saat boyunca dinlendireceğim. Hatta dilerseniz böreğinizi bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabına kaldırın. Sabah da kahvaltıdan önce hemen fırına koyun ve pişirin. Kahvaltınızda da sıcak sıcak tüketin. Kenarlarını iyice kapattıktan sonra tepsimi buzdolabına kaldırıyorum. Bir saatin sonunda böreğimi buzdolabından çıkartıyorum. Bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst fanları açarak ısıtıyorum. Böreğimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Şimdi böreğimin üzerine bolca kavrulmuş susam serpiyorum. Hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. Altı üstü nar gibi kızarınca fırından çıkartacağım. Yarım saatin sonunda puf puf kabaran böreğimi fırından çıkartıyorum. Fırından çıktıktan sonra bir 5 dakika ilk sıcaklığının gitmesini bekleyelim. Daha sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Mis gibi kokusu ve harika lezzetiyle böreğim artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bugün de harika bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen.
O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.